Düşünsene. Yıllarca biriktiriyorsun, sabrediyorsun, plan yapıyorsun. Ama küçük bir hata bütün emeklerini zayıflatabiliyor. İşte temettü yatırımında da durum tam böyle. Çoğu yatırımcı aslında kaybetmiyor. Yanlış alışkanlıkları yüzünden kazancını büyütemiyor. Ve asıl can acıtan ne biliyor musun? Bu hataların çoğu çok basit, çok önlenebilir şeyler ama fark edilmediği için yıllar süren bir yolculuğu gölgeleyebiliyor. Bugün işte tam bu yüzden buradayız. Temettü yatırımını doğru yapmak isteyen herkesin bilmesi gereken sık yapılan hataları tek tek konuşacağız. Bir hayal kur. Yıllarını biriktirmeye, yatırım yapmaya, sabırlı olmaya adıyorsun. Her ay kenara koyduğun o küçük paralarla portföyün yavaş yavaş büyüyor. Belki ilk başta rakamlar sana küçük geliyor ama yıllar sonra o meyveleri toplayacağını biliyorsun. Ama işte burada gizli bir tehlike var. Çünkü temettü yatırımında yanlış atılan küçük adımlar zamanla çok büyüyor, kayıplara dönüşebiliyor. İnsan çoğu zaman zannediyor ki asıl risk borsanın düşmesi, kriz çıkması, şirketlerin zarar etmesi. Hayır, asıl risk çoğu zaman bizim yaptığımız basit ama tekrar eden hatalar. Ve belki de en acı olanı şu. Bu hataların büyük kısmı aslında çok önlenebilir ama fark edilmediğinde senin bütün uzun vadeli planlarını gölgeleyebiliyor. Bazen yanlış bir şirket seçimi, bazen yanlış zamanda panikle yapılan bir satış. Bazen de ben her şeyi biliyorum, özgüveniyle yapılan dikkatsizlik. Hepsi uzun vadeli yolculuğu zayıflatıyor. Düşünsene, 10 yıl boyunca sabırlı davranıyorsun ama tek bir yanlış hamle onca yılın emeğini küçük bir noktaya indirebiliyor. İşte bu yüzden bugün burada seninle temettü yatırımında sık yapılan hataları konuşacağız. Çünkü eğer bu hataları bilmezsen, fark etmezsen uzun vadede seni başarıya götürecek yol bir anda çıkmaza girebilir. Ama eğer öğrenirsen, hazırlıklı olursan her hatayı bir engel olmaktan çıkarıp sana yol gösteren bir işarete dönüştürebilirsin. Ve belki de en güzel tarafı şu. Bu hataları fark ettiğinde aslında temettü yatırımının görünmeyen gücünü de daha net hissediyorsun. Çünkü işin özü sadece hisse seçmek değil, doğru davranışları alışkanlık haline getirmek. Bugün seninle birlikte bu yolculukta en sık karşılaşılan yanlışları ele alacağız. Neden yapılıyor? Hangi duygudan kaynaklanıyor ve nasıl önlenebilir? Hepsine tek tek bakacağız. Ve videonun sonunda göreceksin ki bu hataları tanıdığında temettü yatırımı çok daha sağlam, çok daha güven veren bir strateji haline geliyor. Birçok yatırımcı temettü yatırımı yolculuğuna heyecanla başlar. Çünkü kulağa çok cazip gelir. Hisseyi al, yıllarca bekle, her yıl düzenli nakit gelsin. Ancak işin içine girince en büyük tuzaklardan biri karşımıza çıkar. Kısa vadeli fırsatlara kanmak. Borsa dalgalanır. Bazen bir hisse çok hızlı yükselir. Bazen de sert düşer. İşte burada yatırımcıların bir kısmı kısa vadeli al-sat yapayım, daha fazla kazanayım diye düşünür. Bu temettü stratejisinin ruhunu bozar. Çünkü temettü yatırımı hızlı kazanç için değil, istikrarlı ve uzun vadeli bir gelir modeli için vardır. Bir örnek düşünelim. Elinizde temettü geçmişi sağlam, yıllardır düzenli kar payı dağıtan bir şirket var. Ancak bir başka hisse sosyal medyada veya haberlerde çok konuşuluyor. Uçuyor deniyor. İşte tam bu noktada birçok yatırımcı kendi uzun vadeli planını bırakıp o anki trene binmek ister. Birkaç gün kazanabilir. Belki şanslıysa para da kazanır. Ama çoğu zaman bu hareket disiplinin kaybolmasına ve asıl hedefin unutulmasına neden olur. Şunu unutmamak lazım. Temettü yatırımı sabır isteyen bir maraton. Eğer sürekli kısa vadeli fırsatların peşine düşerseniz yarışı kendi kendinize sabote etmiş olursunuz. Bir başka hata da şudur. Bu şirketin fiyatı yükseldi, artık pahalı, satayım gitsin. Oysa temettü yatırımcısı için asıl önemli olan şirketin temettü politikasını sürdürmesi, karını büyütmesi ve bilanço sağlığını korumasıdır. Fiyat dalgalanır, bazen düşer, bazen çıkar ama şirket güçlü kaldığı sürece uzun vadede kazanan yatırımcı olur. Burada temel ders şu: kısa vadeli kazançların cazibesine kapılırsan uzun vadeli zenginliği kaçırırsın. Temettü yatırımında yapılan en büyük hatalardan biri budur. Şimdi sana çok kritik bir şey söyleyeceğim. Birçok yatırımcı temettüye başlarken ilk yaptığı şey şu: hemen ekranları açıyor, listelere bakıyor ve diyor ki acaba en yüksek temettüyü kim veriyor? Gözler doğal olarak hep %8, %10 hatta bazen %12 gibi yüksek oranlara takılıyor. Ve işte burada büyük bir yanılgı başlıyor. Çünkü tek başına rakam asla gerçek resmi göstermez. Bunu şöyle düşün. Bir ağacın meyvesine bakıyorsun. Meyve iri,
parlak ve dışarıdan çok iştah açıcı görünüyor. Ama kökler çürükse o ağacın uzun vadede meyve vermesi mümkün mü? İşte şirketlerde böyle. Yüksek temettü oranı bazen sağlıklı bir işaret olabilir ama çoğu zaman bir alarmdır. Mesela bazen hisse fiyatı sert şekilde düşer ama şirket geçen seneki yüksek karından temettü dağıtır. Yatırımcı ekrana bakar ve vay canına %12 verim ha der. Halbuki o düşen fiyatın sebebi kötü giden işlerdir, artan borçlardır, küçülen karlardır. Yani aslında uzun vadede o %12 sürdürülebilir değildir. Belki bir yıl dağıtır ama sonra tamamen keser. İşte bu noktada yatırımcı hayal kırıklığına uğrar. O yüzden temettü yatırımcısının yapması gereken şey sadece ne kadar veriyor sorusunu sormak değil. Bunu uzun yıllar verebilir mi diye düşünmektir. Bunu anlamanın yolları var. FK oranı bize şirketin pahalı mı ucuz mu olduğunu gösterir. Eğer karı düşüyorsa düşük FK seni yanıltabilir. Piyasa değeri, defter değeri oranı şirketin değerinin defter değerine göre makul olup olmadığını gösterir. Borçluluk oranı şirketin finansal sağlığı hakkında en net ipucudur. Çok borçlu bir şirket kriz anında temettü ödeyemez. Nakit akışı raporlarına bakmak da çok önemlidir. Çünkü şirketin gerçek nefesi oradadır. Şimdi buraya dikkatle dinle. Birçok yatırımcı bu verileri görmezden gelip sadece yüksek temettü oranlarına bakarak alım yapıyor. Sonuç 2-3 sene sonra temettü kesiliyor, hisse değer kaybediyor ve ben yanlış yaptım demek zorunda kalıyor. Halbuki sorun yatırımda değil, bakış açısında. İşte bu yüzden temettü yatırımcısı olacaksan rakamların büyüsüne kapılmamalısın. Çünkü temettü yatırımcılığı bir yarış değil, bir maratondur. Önemli olan bugün değil, 10 yıl sonra hala aynı istikrarla temettü alabiliyor olmandır. Ve unutma, doğru şirket düşük verimle başlasa bile yıllar içinde temettüsünü arttırır ve seni çok daha kazançlı hale getirir. Yanlış şirket ise başta çok verir gibi görünür ama sonunda cebinden alır. Temettü yatırımında en çok karşılaşılan hatalardan biri sadece yüksek temettü verimine bakarak şirket seçmek. Şöyle düşünün, bir şirket %12 temettü verimi açıklamış. Yatırımcıların çoğu "Vay be, ne güzel, hemen almalıyım" diye heyecanlanıyor. Ama asıl soru şu: bu şirket bu temettüyü önümüzdeki yıllarda da ödeyebilecek mi? Yüksek verim çoğu zaman bir tehlike sinyali olabilir. Çünkü şirketin karı düşüyor olabilir. Geçici bir satış ya da varlık satışıyla temettü dağıtmış olabilir. Hisse fiyatı sert düştüğü için temettü oranı kağıt üzerinde yükselmiş olabilir. Yani aslında yüksek verim bazen gerçekteki sorunların habercisidir. O yüzden bir temettü yatırımcısının şunu sorması gerekir: ben bu şirketi sadece bugünkü verim için mi alıyorum, yoksa önümüzdeki 10-20 yıl boyunca bana istikrarlı gelir sağlayacağına inanıyor muyum? Küçük bir örnek. Diyelim ki bir şirketin temettü verimi %12 ama karı her yıl düşüyor. Bir başka şirketin verimi ise sadece %3 ama karı her yıl %10 artıyor. İlk şirket belki 2-3 yıl güzel öder ama sonra tıkanır. İkinci şirket ise yıllar içinde temettüsünü büyütür, uzun vadede çok daha fazla kazandırır. İşte bu yüzden yüksek verim tuzağına düşmemek lazım. Temettü yatırımında sürdürülebilirlik, büyüme potansiyeli ve şirketin sağlamlığı her zaman verim oranından daha önemlidir. Temettü yatırımında yapılan en kritik hatalardan biri de sadece bugüne odaklanmak ve büyüme potansiyelini görmezden gelmek. Birçok yatırımcı şunu düşünüyor: şirketin büyüyüp büyümemesi çok da önemli değil. Ama işin aslı tam tersi. Çünkü bir şirketin büyümesi uzun vadede sizin cebinize girecek temettülerin de büyümesi anlamına gelir. Şöyle bir senaryo hayal edin. Şirket A size bugün %7 temettü veriyor ama karı yıllardır yerinde sayıyor. Yani gelecekte daha fazlasını verme ihtimali çok düşük. Şirket B ise bugün sadece %2 temettü veriyor ama her yıl karını %15 arttırıyor. 10 yıl sonra hangisi daha fazla kazandırır? Şirket A aynı yerde kalır ama şirket B'nin temettüsü çığ gibi büyüyerek sizin için daha değerli hale gelir. İşte burada kritik kavram şu: temettü büyümesi. Bir şirketin temettü verimi düşük olabilir ama karı hızla artıyorsa bu gelecekte size katlanarak büyüyen bir nakit akışı sunar. Tam tersi, yüksek verim ama sıfır büyüme olan şirketler kısa vadede tatmin edici görünür ama uzun vadede sizi geriye düşürebilir. Büyümeyi nasıl göz önünde bulundurmalı? Şirketin son 5-10 yıllık ciro ve kar büyümesine bakın. Sektörün geleceğini değerlendirin. Geleceğe yatırım yapan sektörlerdeki şirketler genelde temettülerini de arttırır.
Yönetim stratejilerini inceleyin. Sadece mevcut durumu idare eden bir şirket mi, yoksa inovasyon yapan ve pazarını büyüten bir şirket mi? Yatırımcı psikolojisi açısından büyümeyi göz ardı etmek genelde sabırsızlıktan kaynaklanır. Yatırımcı, ben şimdi hemen yüksek temettü alayım diye düşünür. Ama asıl kazanç yıllar içinde temettülerin artmasıyla gelir. Bu yüzden uzun vadeli sabır temettü yatırımcısının en büyük sermayesidir. Özetle, temettü yatırımında hatalardan biri büyümeyi önemsememek. Halbuki büyüme, geleceğin temettülerinin garantisidir. Küçük görünen bir %2 verim, güçlü büyüme sayesinde uzun vadede %10-15 seviyelerine çıkabilir. Temettü yatırımında bir diğer sık yapılan hata, şirketi bağlamından kopararak değerlendirmek. Yani şirketi incelerken sektörünü, ekonomik döngüleri ve piyasanın gidişatını görmezden gelmek. Bakın dostlar, hiçbir şirket tek başına var olmaz. Her şirketin bağlı olduğu bir sektör vardır ve bu sektör de ekonominin genel döngülerine bağlıdır. Eğer bunu yok sayarsak, çok sağlam sandığımız yatırım bile bizi yanıltabilir. Bir örnek düşünelim. Enerji şirketleri. Petrol fiyatları düşerse kârlar da düşer. Yüksek temettü geleneği olsa bile o döngüde dağılım azalabilir. Bankalar. Ekonomide daralma ve yüksek işsizlik varsa krediler geri dönmez ve karlılık azalır. Teknoloji şirketleri büyüme dönemlerinde müthiş karlar yapar. Ama durgunlukta küçülmeye gidebilirler. Döngüleri anlamadan yatırım yapmak, fırtınaya hazırlıksız çıkmak gibidir. Bazen yatırımcı şunu der: ben temettüye bakarım, gerisi önemli değil. Ama işte burada hata yapılır. Çünkü sektör küçülürse şirket de küçülür. Şirket küçülürse temettü de küçülür. Peki ne yapmalı? Şirketin bulunduğu sektörün geçmişini ve geleceğini incelemek. Ekonomi büyüme mi yaşıyor, daralma mı yaşıyor? Buna dikkat etmek. Döngülerin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu ayırt etmeyi öğrenmek. Yani mesele sadece şirket kar ediyor mu değil, aynı zamanda bu karı sürdürebilir mi sorusuna cevap bulmak. Özetle, sektör ve ekonomi döngülerini görmezden gelen yatırımcı sadece ağaca bakar ama ormanın yönünü kaçırır. O yüzden temettü yatırımcısının yapması gereken hem şirketi hem de sektörünü birlikte değerlendirmek. Dostlar, böylece temettü yatırımında sık yapılan hatalar serisini birlikte tamamladık. Bu yolculukta her bölümde farklı bir perdeyi açtık. Farklı bir hatayı konuştuk. Belki kendinizden parçalar buldunuz, belki ben de böyle yapmıştım dediniz. Ama en önemlisi şu: artık bu hataları tekrar etme ihtimaliniz çok daha düşük. Çünkü bilgi farkındalık getirir. Farkındalık ise yatırımcıyı güçlendirir. Bugün burada anlattıklarımız size yol gösteren bir pusula olsun. Ama unutmayın, gerçek başarı sabır, disiplin ve öğrenme isteğiyle gelir. Eğer bu seriyi faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü her yorum hem bana hem diğer yatırımcılara yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Şunu da bilmenizi isterim. Burada sadece sayılardan bahsetmiyoruz. Burada bir hayali, bir özgürlüğü, gelecekteki iç ve dış zenginliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Ve işte size küçük bir motivasyon cümlesi. Yatırım sadece cebinizi değil, sabrınızı ve zihninizi de büyütür. Şimdi geldik yeni bir yolculuğun kapısına. Bir sonraki serimizde bambaşka bir konuya dokunacağız. 50-60 yaş üzeri için finansal özgürlük. Bu yaşlarda yatırım yapmak, hayatın düzenini kurmak, hem geç kalmamış olmak hem de doğru adımlarla ilerlemek üzerine konuşacağız. Eğer siz ya da çevrenizde biri bu yaşlarda yatırım yolculuğunu düşünüyorsa kaçırmayın derim. Ve her zaman söylediğim gibi, iç ve dış zenginlik sizinle olsun. Hoşça kalın dostlar.